Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz örgü bluzu çalışacağız arkadaşlar. Şu anda böyle modeli tam belli olmuyor ama üzerinize giydiğinizde inanılmaz güzel duruyor. Arkadaşlar tamamen kendi dizaynım olan bir bluz. Modelleri bana ait değil ama bluzun modeli toplama ve bu dizayn bana ait. Umarım beğenirsiniz ve severek örersiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar iki farklı ip kullandım. Neden? Çünkü elimde aynı marka ipler olmadığı için motifleri başka bir markayla ördüm. Geri kalan bedeni ve kolları başka bir markayla ördüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Beden ve kollar Alize Diva bu renk ve kahverengi ile ördüm. Hemen bu rengin size kodunu vermek istiyorum. 619 numara arkadaşlar, numarası renk kodunu. Alize Diva, diğeri de kahverengi zaten. Onun kodunu vermeye gerek yok. Diğeri ise Papatya'nın Cotton Touch diye ipi. Hemen hemen ikisi çok uyumlu bir ip ama sizler birini tercih edeceksiniz. Papatya ile de yapabilirsiniz, Alize Diva ile de yapabilirsiniz. Ne kadar ip gitti derseniz, çok kafanızı karıştırmadan herhangi birini seçtiğinizde arkadaşlar şu renkten toplamda 3 tane bu renkten gitti. Kahverengiden 4 yumak gitti. Diğer pembe, açık pembeden de birer yumak. Yani ben 9 yumak kullandım ama sizler eliniz sıkı olabilir, daha küçük olabilir. O yüzden 10 yumak almanız gerekiyor. Renkler tamamen size ait. 2 renkte yapabilirsiniz, tek renkte yapabilirsiniz. Ama 9 veya 10 yumakla bir bluz çıkacaktır. Bu konuşmam biraz uzun sürecek. O yüzden eğer sıkılırsanız veya buraları atlamak isterseniz bu bölümü atlayabilirsiniz. Hemen modelimin şöyle ebatlarını vermek istiyorum. Kaç beden olduğunu hemen soracaksınız, biliyorum. Enimiz 56 santim, yani 38 bedenden 44 bedene kadar bu modeli giyebilirsiniz. 36-38 bedensiniz ama çok bol ve salaş olmasını istemiyorsunuz. Hemen bu motifleri bakın. Şöyle ikişer sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, yani 20 sıra örmüşüm. Eğer siz 36 beden yapacaksınız, 20 sıra değil 18 sıra yapacaksınız ve 36 beden tam üzerinize oturacak bir model olacaktır. İstediğiniz kadar büyütebilir, istediğiniz kadar küçültebilirsiniz bu modeli. Hemen kollarını şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar kollarını ben karpuz kol yaptım. Biliyorsunuz ki artık moda 80'lere geri döndü. Şöyle salaş karpuz kol modeller çok moda. O yüzden ben yeni modaya uygun olsun diye salaş ördüm. Üzerinize giydiğinizde oldukça salaş duracak. 44 beden dahi olsanız bu model sizde salaş duracak, üzerinize yapışmayacak. Benim verdiğim sayılarla ve ölçülerle yaptığınızda, biliyorsunuz ki hepimizin eli değişik. O yüzden geçen videomda da aynısı oldu. Aynı sayılarda aynı tığ yaptım ama küçük oldu diyor. Arkadaşlar benim elim çok gevşek ama sizde eliniz çok sıkıysa yaptığınız model küçük olacaktır. O yüzden özellikle sayılardan ibaret ölçü vermeye çalışıyorum. Videonun ileriki dakikalarında yine ölçülerimi vereceğim ama yine burada da vermek istiyorum. Şöyle lastik kısmını ölçmüyorum. Direkt kolu ölçtüğümde 27 santim arkadaşlar. Motiflerimi tek tek ölçüyorum. Şöyle birleştirme sırasını, şu yavru ağzı rengini ölçmüyorum. Sadece ördüğüm motif 18 santim. Dediğim gibi 36 beden, 38 beden yapmak isterseniz şu açık pembeleri yapmıyoruz. Tam üstünüze göre olacaktır. Ama ben zaten salaş seviyorum, böyle üzerimde dökümlü dursun diyorsanız arkadaşlar
Bu model tam size göre, benim verdiğim sayılar tam size göre. Üstünüze giydiğinizde salaş duracaktır. Boydan ölçmedik sanırım. Hemen boyunu da ölçmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şöyle ölçtüğümde 55 santimde boyu arkadaşlar. Eğer şu anda unuttuğum bir şey varsa açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Arkadaşlar kullandığım tığ hemen söylemek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Yine sormak istediğiniz sorular olursa, takıldığınız noktalar olursa Instagram hesabımdan fotoğraflı bir şekilde bana yorum atabilirsiniz. Size yardımcı olurum. Veya bu videonun altına yorum olarak sorularınızı atabilirsiniz. Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. Sihirli halkayla yapmak istemezseniz 5 zincir çekebilirsiniz. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tutup halkamın içinden tığ geçirip 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tığın başını doladım. Halkamın içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada sadece bir zincirim var ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde üçlü grup yapacağım. İkili trabzanlarımı, ikinci grubumu yapıyorum. Bir zincir, üçüncü grubumu yapıyorum. 1, 2, 3. Sihirli halkamın ipinden tutup ortayı biraz küçültüyorum ve yine bir zincir çekip son dördüncü grubumu yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın, 1, 2, 3, 4 tane trabzan grubum olmuş oldu. Burada hiç zincir çekmiyorum. Yine aynı renkle devam edeceğim için ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım ve 2 ilmeği aynı anda kapattım. Yine şöyle köşeden başlayacağım. Sihirli halkamın ipini tamamen çekip ortayı kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hemen şurada bir zincirlik bölümüm var. Hemen oraya yarım bir köşe yapıyorum. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Hemen karşıdaki tek zincirlik bölüme geçtim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum burada. Tekrar aynı bir zincirlik bölüme batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Her bir zincirlik bölümlere 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Geçişlerde zincir yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım yere burada yarım trabzan yapmıştık. 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada ipimi kopartacağım için bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Ve sihirli halkamın ipini herhangi bir ilmeğe batarak şöyle bir düğüm atıyorum. Daha sonra saklıyorum. Bunu her motifte yaparsanız daha sonradan saklamak zorunda kalmazsınız. Ben şöyle iyice bir saklamak istiyorum. Evet. Şimdi ipimi kestim ve diğer rengime geçeceğim. Şu artık iplerimi de arada yürüteceğim. Şimdi hemen şöyle çok güzel bir pembe rengim var. Hemen onunla başlamak istiyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle ilk köşeden yine
Başlıyorum herhangi bir köşeden. 3 zincir çektim. Hemen köşenin içine bakın, iplerimi arada yürütüyorum. Hemen onları hiç saklamak zorunda kalmayacağız. Hemen kesebiliriz. Evet. Şimdi burada 3 tane ikili trabzan yaptım. Şu ortaya geldim. Tığın başını doluyorum. Ara boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen bakın bir alttaki, şöyle net miyiz? Bir alttaki trabzan grubunun birinci değil ikincisine batıyorum ve üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar yine aynı boşluğa batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Köşede 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincirim yok. Direkt boşluğa batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bir alttaki trabzanların birinci değil ikincisine battım. 1 2 üçlü trabzan yaptım ve yine ara boşluğa batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım, köşeye battım ve köşemi aynı gösterdiğim gibi devam edeceğim sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak her renkten ikişer sıra yapacağız. O yüzden burada yine zincir çekmiyorum. Pardon, tığın başını dolamayalım. Zaten tek zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Buraya bir tek zincir yapmış olduk. Burada yine 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve yine yarım köşe yaparak başlıyorum. Yani çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın buradaki boşluklarım 2 tane oldu. İlk boşluğun içine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bir alttaki grubun birinci değil ikinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Yine bakın ara boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan. Bir alttaki grubun birinci değil ikinci trabzan tepesine batıp üçlü trabzan yapıyorum. Ve boşluğa batarak yine ikili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi model zaten ortaya çıkıyor. Daha sonra köşemi yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da bitirelim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Köşemi tamamlıyorum. Burada bu ipi kıracağım için bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen şöyle bakın. Bu arada yürüttüğüm ipleri direkt kesebilirim. Zaten arada yürütmüştük. Ayrıyeten saklamamıza gerek yok. Evet, bu şekilde bakın 4 sıra örmüş olduk. Her renkten dediğim gibi ikişer sıra örüyoruz. Tekrar şöyle kahverengi alıyorum. Model aslında eminim ki anlaşıldı. Hanım Dilendi modelinin bir benzeri. Aslında Hanım Dilendi modeli, fakat şu ikinci trabzanlarda uzatma yaptığımız için ortaya hoş bir görüntü çıkıyor. Ama yine de şuranın başlangıcını göstermek istiyorum. İlk sırada tek boşluk vardı. İkinci sırada 2 boşluk. Bakın bu sırada 3 boşluk. Her sırada bir boşluk fazlalaşıyor arkadaşlar. Ama örme tarzımız aynı şekilde ilerliyor. Yine 3 zincirle yukarı çıktım.
yarım köşemi tamamlıyorum. İlk boşluğuma battım, ikili trabzan. Hemen bakın bir alttaki grubun birinci değil ikinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzan yapıyorum. Boşluğa batıyorum, ikili trabzan. Bu şekilde istediğiniz büyüklükte motifler yapabilirsiniz. Ve istediğiniz bluzları, hırkaları, yelekleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu model gerçekten her şeye çok güzel yakışıyor. Bakın bu şekilde köşeye geldiğimde yine bakın aralarda hiç zincir yok. Köşeme geldiğimde yine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde hemen diğerini göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ben kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi hazırlıyoruz. 10'ar sıra ama en son motifi 11 sıra öreceğim. 11. sıra tek motif 11 sıra örülüyor ve diğerleri de beraber örerek birleştireceğiz. Şimdi ben 11 sıra bu şekilde örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Hemen şöyle beraber saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra ördüm. Bu 11. sıra bizim birleştirme sıramız. İlk motifi bu şekilde bitiriyoruz. Diğer motifleri de sadece 10 sıra örüp bırakıyoruz. Toplamda şöyle göstermek istiyorum. Ben 11 motif ördüm. 12.yi de bu şekilde bitirdim. Yani toplamda 12 tane motifim var. Hemen şu motiflerin ebatlarını vermek istiyorum sizlere. Şöyle bir ölçmek istiyorum. Son sırayı örmeden ölçüyorum arkadaşlar. Şöyle 10, şöyle tam ölçmek istiyorum. 16,5-17 santim arası arkadaşlar. Hemen birleştirmeye geçelim isterseniz. Evet, şöyle ipimi açıyorum. Öncelikle bakın ben yine şöyle bir sıra öreceğim. Ben hemen bu sırayı bitirip dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu sırayı şöyle ördüm. Köşenin 3 tane trabzanını da ördüm. Burada bir zincirim vardı. Şöyle bir zincirimi çekiyorum ve hemen diğerinin şöyle köşesinden tek zincirlik bölümden ilmeği geçiriyorum. Tığ başında oluyorum. Köşemin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Hemen bakın burada üçlü grubum var. İlk trabzandan ilmeği geçirdim ve ikinci trabzanı yapıyorum. İkinci trabzan tepesinden ilmeği geçirdim. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve sonuncu üçüncü trabzanın tepesinden ilmeği geçirdim. Ve hemen karşı tarafa geçiyorum. Bakın boşluğa batıyorum. Hiç arada zincir yok. İlk trabzanımı yaptım. Ve bakın hemen yandaki üçlü gruba geldim. İlk trabzandan ilmeği geçiriyorum. Burada ne yapıyorduk? Bakın birinci değil bir alt sıradaki grubun birinci değil ikinci trabzanına batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Ve buraya geliyorum. İkinci trabzan tepesinden ilmeği geçiriyorum. Daha sonra yine ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın birleştirmem şu şekilde çok hoş bir şekilde ilerliyor. Bir arada da boşluklarımız oluşmamış oluyor. Yine bakın göstermek istiyorum. Hemen karşıdaki boşluğa geçtim. İkili trabzan
Bakın hemen zaten önümde üçlü. İlkine battım. İçinden geçirdim. Burada bir alt sıradaki ikinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Ve karşıdaki ikinci trabzanın tepesinden batıyorum. Ve yine boşluğa batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Şaşırmanız olanaksız diyebilirim. Çünkü zaten hemen karşıda gelen trabzanların tepelerine batıp ilmek geçiriyoruz ve devam ediyoruz. Hem bu son sırayı örmüş oluyoruz hem de birleştirmeyi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Çok sıra sonuna kadar göstermeme gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. Bundan önce de bir bebek hırkası yapmıştık. Onda da aynı birleştirmeyi göstermiştim zaten. Eğer seyrettiyseniz oradan aşina olmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde şöyle hemen sıra sonuna kadar birleştireceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde birleştirdim. Buranın devamını yine beraber birleştirmek istiyorum. Bakın köşeye geldim. İlk trabzanımı yaptım. Ve bu köşedeki ilk trabzanı içinden ilmeğimi geçirdim. İkinciyi yaptım. İkinciyi geçiriyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve buradaki üçüncü ilmeğin içinden geçiriyorum. Daha doğrusu trabzan tepesinden. Burada. Şimdi bir zincir çekiyorum. Ve hemen şuranın içinden geçtim. Şöyle düzgün bir geçiş sağlamak için yapıyorum bunu. Şöyle geçiyorum. Tığın başını doladım. Ve birleştirme yapmadan devam ediyorum. Bu şekilde hemen göstermek istiyorum. Bakın çok düzgün bir şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Ben hemen bu sırayı tamamen bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birleştirmemi yaptım. Kenarlarını da bitirdim. Ve yine aynı şurada gösterdiğim gibi burayı da aynı şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yan yana 3 taneyi birleştirdim. Hemen bir üstüne bir 3 tane daha birleştireceğiz. Şöyle tekrar başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle yine şöyle iki duvarını ördüm. Köşemin ilk yarısını yani 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bir zincirlik bölümden geçirip az önce gösterdiğim gibi birleştirmemi yapıyorum. Burayı zaten biliyoruz. Az önce gösterdim. Ben şöyle en önemli şey şurayı göstermek istiyorum sizlere. O yüzden ben şurayı öreceğim. Tam oraya geldiğimde tekrar sizlere orayı da şöyle açıklayıcı bir şekilde anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuraya kadar birleştirdik. Şurayı da beraber örmek istiyorum sizlerle. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Birinci trabzan, ikinci köşedeki trabzanımı birleştiriyorum ve üçüncü. Şöyle üçüncüyü birleştirdikten sonra burada bir zincir çekiyorum ve bunu bakın az önce şöyle hemen şu köşeye batırıp ilmeği geçirmiştim içinde, ama burada iki motifin arasına hemen şöyle bakın tam ortaya, iki köşenin tam ortasına şöyle batırıyorum. İlmeği oradan geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Yani birleştirmelerde iki köşenin tam ortasına batacağız. Gördüğünüz gibi daha şöyle nezih bir birleştirme sağlamış oluyoruz. Diğer motifleri de aynı şekilde bakın şöyle şuradan birleştireceğiz. Şurada tam 3 motifin tam ortasına batacağız. Yine
Diğer motifleri de aynı şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 6 tane motifi şöyle birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Yani bluzumuzun önünü birleştirmiş olduk. Şöyle renkleri değişik yerlerde kullanarak 6 tanesini de örmüştüm. Hemen şöyle tersini çeviriyorum. Ve şunları da şöyle diziyorum. Şöyle anlatarak zaten birleştirmeyi gösterdim. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Ama nereleri birleştireceğimizi şöyle göstermek istiyorum. Ve nasıl birleştireceğimizi. Bakın. Yine 6 taneyi birleştireceğiz. Fakat bu 6 taneyi nasıl birleştireceğiz? Bakın arkadaşlar. Şuradaki bakın şu bölümü hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şu bölümü sadece 2 tane grup kalana kadar birleştiriyoruz. Şu 2 grup, karşıdan da 2 grup kalacak. Bu şekilde birleştiriyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Burası kol evi olacak. O yüzden burayı birleştirmeyeceğim. Ve şurayı da yine 2 tane grup kalana kadar şu şekilde birleştireceğim. Bunu şuraya, şuraya birleştireceğim. Burası yaka kısmı olduğu içinse birleştirmeyeceğim. Ben ara ara birleştirdikçe zaten sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok kafa karıştırmak istemediğimden hemen şöyle göstermek istedim. Şimdi hemen bunu bu şekilde, bakın yine düzünü çevirerek yapacağım. Şöyle birleştireceğim. Fakat 2 taneyi birleştirmeyeceğim. Şuraya kadar birleştirmemi yaptım. Burada 2 tane bırakalım dedim ama şöyle bakın ördüm. Sadece şu köşeyi örmedim. Size de şöyle söylemek istiyorum. Bu kol evini uzunluğunu ne kadar yapmak isterseniz o kadar aralık koyabilirsiniz. Hatta şurayı da birleştirebilirsiniz. Ben birazcık böyle kolu bol olsun istedim. O yüzden şöyle bir tane bıraktım. Buraya kadar birleştirdikten sonra normal bir şekilde birleştirmeden örüyorum. Bakın köşeyi birleştirmedim. Bu şekilde bunu tek başına birleştirmeden örerek devam edeceğim. Bakın bu şekilde olacak. Ben yine burayı bitirip hemen dönüyorum. Evet, ben bu motifi tamamen bitirdim. Şöyle çevirerek göstermek istiyorum. Bakın bu da bluzun önü olacak şu şekilde. Bakın şu şekilde. Şimdi bu şekilde birleştireceğim. Daha sonra burayı da birleştireceğim. Bakın yine buradan bir tane bırakacağım köşeye. Bu şekilde ben ikisini de yan yana birleştirip tabii şunu şuraya da birleştireceğim. Birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, hemen birleştirdiğim yerleri göstermek istiyorum. Bakın yine burada sadece uçları bıraktım. Burada da zaten beraber yapmıştık. Şunu da bıraktım. Bakın 3 taneyi de bu şekilde dikmiş oldum. Şöyle salaş bir bluzumuz olacak. Evet. Şimdi diğerini şöyle artık yaka ve kolu hem birleştireceğiz hem de yaka ve kolumuzu ayırmış olacağız. Şöyle yine bir duvarını örmüş oldum. Gördüğünüz gibi hemen yakınlaştır. Bakın şöyle hemen alıyorum. Şurayı öncelikle bir zincir çekerek normal bir şekilde birleştireceğim. Önemli olan zaten birleştirmeyi göstermek değil, nereye kadar birleştirdiğimi göstermek istiyorum. O yüzden ben şöyle birleştirmemi sonlanacağım yere kadar gideceğim. Yani şöyle daha sonra size ne kadar bırakacağımı göstereceğim.
Evet arkadaşlar, hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuraya kadar birleştirdim. Burada iki tane boşluk bıraktım. Şu iki boşluğu örmeyeceğim. Yani birleştirmeyeceğim daha doğrusu. Birleştirmeden öreceğim. Şöyle tek başına örüyorum. Evet, normal köşeyi de aynı şekilde birleştirmeden örüyorum. Eminim anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yakayı da yapmış olduk. Şimdi burayı hiç birleştirmeden öreceğim. Daha sonrasında buradan birleştirerek burayı birleştirmiş olacağız. Ben burayı örüyorum. Burayı da aynı şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi burayı da birleştirdim. Şimdi sadece iki parçamız kaldı. İki parçamızda da şöyle yaka kısmını normal tek başına öreceğim. Şu şekilde, şu şekilde ve şu şekilde birleştireceğim. Diğerini de şurada ne yaptıysak burada da aynı şekilde iki tane boşluk kalasıya kadar birleştireceğiz ve bu bölümle birleştireceğiz arkadaşlar. Bluzumuzun ana hattı oluşacak. Evet arkadaşlar, ben şimdi bu iki motifi de birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim birleştirme işlemim bitti. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkalı önlü göstermek istiyorum. Şu anda tam bluza benzememiş olabilir ama ördükçe ortaya şahane bir şey çıkacak. Evet, hemen şöyle hızlıca yakadan başlamak istiyorum. Sadece bakın, bu yakayı şöyle daha da açık yapabilirsiniz. Biz 2 tane boşluk bıraktık ama 3 tane 4 tane bırakabilirsiniz. Bu yaka boşluğu tamamen size kalmış. Ben şimdi hemen buraya bir sıra sık iğne yapacağım. Benim için yeterli olacak çünkü çok açık yapmadık yakayı. Herhangi bir, şöyle yakınlaştıralım kamerayı, hemen herhangi bir trabzan tepesine battım. İpimi sabitledim. Şöyle arada ipimi de yürüterek her bir trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Burada başka bir işlemim yok. Tüm trabzan tepelerine batarak ve arkada artık iplerimi yürüterek sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sık iğnelerimize. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Benim için yaka tamamdır. Daha sonra ipimi saklayacağım. Gördüğünüz gibi düzgün bir görüntüyü elde etmiş olduk. Şimdi hemen kol tarafına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ipime bir düğüm atıyorum ve şöyle herhangi bir boşluktan başlıyorum. Şöyle tam koltuk altından başlayalım. Bakın, burası da tam koltuk altı bölümü. Bakın, şöyle ilk boşluktan başlayalım. Burada hemen ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Arada da iplerimi yürüteceğim yine. Ve bakın, hemen alttakinin ikinci trabzan tepesine battım. Üçlü trabzanımı yaptım. Örüş tarzımız yine aynı. Bakın, daha sonra bu boşluğa geliyorum. Bu boşluklar önemli, hemen göstermek istiyorum. Bakın, birleşme noktası, hemen köşenin içine battım. İkili trabzan yaptım. Burada dikine trabzan olmadığı için hemen altındaki trabzana batıyorum. Yatay trabzana üçlü trabzan. Hemen yine aynı boşluğun içine batıp ikili trabzan. Hemen şu tarafta da göstermek istiyorum. Bakın, burada
köşem var. Köşemin içine battım. İkili trabzan. Hemen bir altındaki, şöyle net miyiz? Evet. İkili trabzana batıyorum. Üçlü trabzan. Ve hemen yine ilk battığım boşluğa tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra yine buralarda aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Renk kombinasyonu tamamen size ait burada. Bilmiyorum ben de ne yapacağımı. Çünkü iplerimi ayarlamak zorundayım. Yetmeyebilir. Ben yeter diye düşünmüştüm ama yetmeyebilir. O yüzden aynı renk tonlarında gitmeyebilirim. Şimdi bunu sıra sonuna kadar devam edip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle yapalım ya da pardon, birden şaşırdım. Şurada bir kaydırma yapıyorum ve kaydırmayla şu boşluğa geçmek istiyorum. Böyle daha iyi olacak. Şöyle kaydırmayla hemen önümdeki boşluğa geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Önümdeki boşluğun, yani trabzanların ikincisine battım. Üçlü trabzan, boşluğa batıyorum. İkili trabzan, hemen karşıdaki boşluğa geçtim. Bakın bunlar yatık trabzanlı olan yerler. Hemen burada ne yapıyorum? Bir alta iniyorum. Burada hemen alttaki trabzanların aralarına batabilirsiniz. Burada şaşırmanıza gerek yok. Bu şekilde kol uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Az önce dediğim gibi ben de kendim giyerek ölçüyorum. Maalesef göz kararı yapamıyorum. Sizler de aynı şekilde üzerinize giyip kol uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Kolunu uzatacağız. Bir de lastik düşünüyorum ucuna yapmayı. Siz bu şekilde renk kombinasyonunu kendinize göre ayarlayarak istediğiniz uzunluğa gelerek bu şekilde devam edeceksiniz ve ben de bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet. Bakın. Bu şekilde giyip kol uzunluğunu kendinize göre ayarlayacaksınız. Evet arkadaşlar, ben istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kol bölümümü bitirdim. Hemen ördüğüm sayıyı da belirtmek istiyorum. 44 sıra ördüm ama kullanacağınız ip değişik olabilir diye şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. Toplamda 28,5 santim örmüşüm. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Aynı iple örmedim çünkü ipim yetişmedi arkadaşlar. Normalde bluzu şöyle tekrar göstermek istiyorum. Papatya'nın koton ipiyle ördüm. Ama kollarını Alize Diva ile örmek zorunda kaldım. Çünkü ipim yetişmedi. Ama arada çok bir fark yok. Çok gördüğünüz gibi bir fark yok. Ama tabii ki size tavsiyem sadece bir markayla örmeniz. Evet arkadaşlar, hemen kol bölümümü şöyle lastiğine geçmek istiyorum. Hemen şöyle ipimi alıyorum. İpimi sabitledim. Kameramı yakınlaştırıyorum. Ve herhangi bir şöyle trabzan tepesinden başlıyorum. Bakın. Şöyle trabzan tepesinden, hatta şöyle tığ dolayarak trabzan tepesine battım. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Hemen yanında, yani 3 trabzana da batıyorum. Şöyle 3 ilmek de kapatacağım. Önce 2, sonra 3. İlk
bu şekilde yapacağız. Daha sonra bakın boşluğa geldim. Tığın başını doladım. Hemen yine bir alttaki trabzanların ikincisinin tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın 3 tane trabzan tepem var. İlkine batıyorum. İkincisine battım. Üçüncüsüne battım. 3 3 kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen alttaki ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tığın başını dolayarak buraya başlıyorum. Tığın başını doladım. İlk trabzana battım, ilmek aldım. İkinci trabzana battım, ilmek aldım. Üçüncü trabzana battım, ilmek aldım. 3 3 2 kere de kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir trabzanım kaldı. Hemen ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Ve ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir karşıya batmak istiyorum. Evet, şimdi daha iyi oldu. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, bir tane trabzan hep atlayacağız. Yani ikisini bir öreceğiz. Bunu tek örmüş oldum. Şöyle arkada ipi de yürüteceğim. Bir buna batıyorum başını dolayarak. Bir yanındakine batıyorum. 2 kere de kapatıyorum. Şimdi hemen onun yanındakine bir kez batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanındakine başını dolayarak battım. Diğerine başını dolamadan battım. 2 kere de kapattım. Bu şekilde. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift batıyorum. Bu şekilde ve 2 kere de kapatıyorum. Şu şekilde kolu biraz daha kapatmış olacağız. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şöyle lastik bölümümüz benim için yeterli. Sizler isterseniz bunu büzüp benim gibi lastik yapabilirsiniz. İsterseniz de lastiğinizi böyle eksiltme yapmadan direkt düz bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, burada artık lastik bölümüme geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bakın, şöyle önüme gelen ilk trabzan, şu beraber ördüklerimizi tek trabzan olarak sayıyorum. Önden aldım. İkili trabzan yaptım. Hemen yanındaki trabzana arkadan batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir önden bir arkadan lastik yapmaya devam ediyorum. Diğerini arkadan şu şekilde beline doladım. İkili trabzan yaptım. Önden, arkadan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Artık önden beline doladıklarımızı önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Arkadan beline doladıklarımı arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Önden ve arkadan. Önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı arkadan. Eğer daha fazla sıra yapacaksanız bütün sıralar artık aynı şekilde olacak. Önden beline doladıklarımı önden beline dolayarak, arkadan beline doladıklarımı arkadan beline dolayarak devam edeceğiz. İstediğiniz uzunlukta lastiğinizi yaptıktan sonra
bitireceğiz arkadaşlar. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Ben sanırım bir sıra daha yapıp kolumu bitireceğim. Kolumuz da bu şekilde yapılıyor. Diğer kolumu da aynı şekilde yapacağım. Ve bel bölgesini de arkadaşlar yine koldaki gibi yapacağım. Yani kola nasıl başladık? Lastiğe geldiğimizde zaten beraber yaparız. Lastiği o kadar büzmek istemiyorum. O yüzden ben diğer kolu bitireceğim. Bel bölümünü de istediğim uzunluğa gelene kadar kol bölümü gibi öreceğim. Ve lastiğinle tekrar burada buluşalım. Evet arkadaşlar, ben kolumdaki lastik bölümünü ördüm, bitirdim. İkisini de toplamda şöyle sadece renk başlangıcından sayarak 6 sıra ördüm. Hemen şöyle ölçelim. Ölçülü vermek istiyorum çünkü elimizin sıkılığından dolayı 6 sıra yaptığımızda daha uzun da olabiliyor, daha kısa da olabiliyor. Şöyle 5 santim örmüşüm arkadaşlar. Hemen şöyle altıda göstermek istiyorum. Burayı da 24 sıra ördüm. Hemen burayı da ölçelim. Bu uzunluğu kendiniz giyip ölçebilirsiniz. Şöyle hemen şuradan 14 santim. Renk kombinasyonunu kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ben farklı sayılarla ördüm. İki rengi de şöyle bir şey çıktı ortaya, kollara uygun olsun diye. Gördüğünüz gibi hemen burada lastik bölümüne başlayacağım. Şöyle şurada bıraktım. Bayağı da bir salaş oldu. Bluzumuz rahat rahat giyilebilir. Hemen hemen tüm bedenlere olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi hemen kameramı yakınlaştırıyorum. Evet. Burada 1, 2, 3 zincir çektim birleştirdiğim noktada. Yine koldaki lastikler gibi yapacağız ama burada ben eksiltme yapmayacağım. Çünkü koldaki gibi bir sıkıştırma yapmayacağız. Biraz bol olsun istiyorum bel bölgesi. O yüzden önümdeki tüm trabzanlara bir arkadan batıyorum. Şöyle buraya önden batalım. Şöyle bir önden ikili trabzan, bir arkadan ikili trabzan. Bir trabzanın önünden beline dolayarak yapıyorum. Bir trabzanın arkasından beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı komple bu şekilde devam edeceğim ve diğer bölümlerde aynı şekilde önden aldığımızı önden beline dolayarak, arkadan beline doladığımızı arkadan beline dolayarak devam edeceğiz. Bu şekilde bir önden bir arkadan devam edelim. Yine bir üst sırayı kafanız karışmaması için göstereceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir trabzanı önden beline dolayarak, bir trabzanı arkadan beline dolayarak sırayı bitirdim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen önüme önden beline doladığımız geliyor ve önden beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Önüme arkadan beline doladığım geliyor ve arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Artık bundan sonraki sıralar hep bu şekilde ilerleyecek. Önden beline doladıklarıma önden, arkadan beline doladığım trabzanlara ise arkadan beline dolayarak devam edeceğim. Kaç sıra devam edeceğim? Şu anda kaçıncı sıradayız? Şu ilk 2 sırayı saymazsam ikinci sıradayız. Şu anda toplamda 5 veya 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Tamamen yine size kalmış. Evet, şu şekilde 4 sıra 5 sıra devam edebilirsiniz. Şöyle hemen tekrar göstermek istiyorum. Ben hemen sıralarımı bitireceğim ve bluzuma karşıdan birazcık buhar tutup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Lastik bölümünü bitirdim. Şöyle bluzumu göstermek istiyorum. Gerçekten ortaya
çok şık bir bluz çıkardık. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Kışın gerçekten sık sık kullanacağınız bir bluz, bir kazak oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.